Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı yılbaşı ya da parti süslemelerinde kullanabileceğiniz tığ işi kare motiflerden oluşan çam ağaçlı ipli çelenk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Çelenk desenini istediğiniz çam ağaçlarını örerek bir araya getirebilir. İstediğiniz büyüklüklerde ve renk kombinleriyle örebilirsiniz arkadaşlar. Videonun içerisinde çam ağaçlarını büyütmek ya da küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri ve sayıları adım adım anlatacağım. Çelengin yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton ipler kullanacağım. Ve yine çam ağaçlarında kullanmış olduğum gold veya gümüş simli ipin markası Fil Yarn. Farklı markalarda simli ipler kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile çelengi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çelengin yapılışına başlayalım. Çam ağaçlarının yapılışına 4 sıradan oluşan kare motif yaparak başlayacağız arkadaşlar. Kare motifteki renk sıralamasını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ve sihirli halka yapalım. 3 zincir. Halkanın içerisine 2 trabzan. 2 zincir. Halkanın içerisine 3 ikili trabzan. Aralarında 2 zincir olacak şekilde halkanın içerisine toplam 4 tane trabzan grubu oluşturacağız. Her grup 3 ikili trabzandan oluşacak. Son trabzan grubunu yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 2 zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir boşluğuna 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan, 2 zincir boşluklarına da köşe oluşturacağımız için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve ikinci renk ile devam edelim. Alt sıradaki kenarlarda bulunan herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Ve alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Köşelerdeki 2 zincir boşluklarına
2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Kenarlarda bulunan trabzanların tepesine ise yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi keselim ve tekrar yeşil renk ile dördüncü son sırayı yapalım. Herhangi bir trabzan tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, 2 zincir boşluğuna gelene kadar yan yana alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Üçüncü sıradaki işlemleri tekrar edelim. Köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, kenarlarda bulunan trabzanların tepesine de yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, kare motifi oluşturduktan sonra şimdi çam ağacı formatını vermek için son sırada kullanmış olduğumuz renk ile dikme işlemini yapacağız. Karenin dış yüzü bize bakacak vaziyette ikiye katlayalım. Ve köşelerde yapmış olduğumuz 2 tane trabzanı atlayalım. Ön taraftaki 3. trabzan ve yine arkadaki köşede bulunan 2 trabzanı atlayalım. 3. trabzanın içerisinden de iğneyi geçirerek buraya düğüm yapalım. Yani bakın burada köşelerde 2 trabzanı atlamış olduk. Ve şimdi karşılıklı trabzanların ön ve arka kanatlarını alarak köşeye gelene kadar birleştirme yapmaya devam edeceğiz. Son ilmekleri birleştirdikten sonra köşede bulunan öndeki birinci zincir ile arka köşedeki birinci zinciri ve ikinci zincirleri de birleştirelim. Şimdi alt tarafta bulunan yine zincirin içerisinden tekrar iğneyi geçirelim. Hem sağ tarafı hem de sol tarafta aynı dikme işlemini tekrar edeceğiz ve karşılıklı ilmekleri birleştirelim.
Evet, şimdi kahverenginin istediğiniz tonu ile çam ağacının kökünü yapmaya başlayalım. Bakın buradaki sihirli halka birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü, dördüncü boşluk ile köşedeki ve arkaya doğru dönen beşinci boşluğun içerisinden tığı geçirelim. Ve ipi buraya sabitleyelim. Üç zincir. Aynı boşluğun içerisine başlangıç zinciri ile birlikte toplam 7 tane üçlü trabzan yapalım. Son trabzanı yaptıktan sonra bir zinciri yaparak ipi keselim. Hem başlangıç hem de bitiş iplerini arka taraftan gizleyelim. Evet, çam ağacını böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve ben kamera arkasında farklı renk kombinleri ve sıralaması ile istediğim kadar çam ağacını bu şekilde oluşturdum. Yapacağımız çelengin zincirinde ne kadar çam ağacı istiyorsanız o kadar çam ağacı yapabilirsiniz. Şimdi buradaki çam ağaçlarını zincir ile birleştirerek devam edelim. Çam ağaçlarını monte edeceğimiz kordon çalışması için iki renk kullanacağım arkadaşlar ve bu iki rengi aynı anda örerek çalışmamızı tamamlayacağız. Sizler de farklı iki renk tonunu kullanabilirsiniz ve ipin iki ucunu bu şekilde birleştirerek ilk düğümü yapalım. Şu şekilde beyazı elime doluyorum. Kırmızıyı tığın üzerine alarak sık iğne, tekrar tığın üzerine aldım, sık iğne. Bu şekilde belli bir miktar örmeye devam edelim ve daha sonra ilk çam ağacını monte edelim. Evet, bir miktar kordonu ördüm ve şimdi sırayla yapmış olduğumuz bu çam ağaçlarını buraya birleştireceğiz. Köşelerde yapmış olduğumuz herhangi bir zincirin tepesinden tığ geçirelim. Ve yapmış olduğumuz kırmızı ipi de bu şekilde tığın üzerine alalım. Ve buraya sık iğne yaparak sabitleyelim. Şimdi altta yapmış olduğumuz kordon çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Bir miktar ördükten sonra ikinci çam ağacını birleştireceğiz. Bunun için çam ağaçlarının arasında simetrik bir oran sağlayabilmek adına sayarak ilerlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Evet, toplam 20 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci çam ağacını aynı şekilde yukarıdan köşe zincirinden birleştirelim. Zincirin içerisinden tığı geçirdikten sonra kırmızı ipi de tekrar üste alalım. Ve sık iğne yaparak burayı birleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oluyor. Şimdi tekrar 20 tane sık iğne yapacağım. 20.yi yaptıktan sonra diğer çam ağacına geçiş yapalım. Ve tekrar kordon çalışmasını yaparak bu şekilde örmüş olduğunuz
tüm çamları zincirlerin üzerine monte ederek ilerlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimdeki tüm ağaçları bu şekilde monte ettim ve en sonki çam ağacından sonra tekrar bir miktar daha kordon ördüm. Başlangıçta yaptığımız gibi ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman tekrar iki ipi birlikte alarak buraya normal bir tane zincir yapalım ve ipi kestikten sonra da çelengin tüm yapılış aşamalarını böylelikle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Uçları bu şekilde de kalabilir. Hem başlangıç hem bitiş ya da ilmeklerin arasından iğne yardımı ile gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videolarında görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.